Havanın soğuk, karlı olduğu güzel bir Minnesota sabahından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Amerika'nın en güzel eyaletlerinden biri olan Minnesota'nın artılarını ve eksilerini paylaşıyor olacağım. Eğer buraya taşınmayı düşünüyorsanız, Minnesota'da bir yaşam kurmayı planlıyorsanız doğru yerdesiniz. Size bugün bu güzel eyaletin yaşam kalitesi, doğası, ekonomisi, eğitiminden bilgiler veriyor olacağım. Fakat bu eyalette yaşamanın tabii ki de bazı zorlukları var. Bunları öğrenmek için vakit kaybetmeden videoya hemen geçelim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok büyük destek vermiş olursunuz. Haydi bakalım başlayalım. Minnesota'da yaşamanın artılarından bahsetmek istiyorum. Birinci artısı yüksek yaşam kalitesi. Bunu da 3 başlık adı altında ilçeleyeceğiz. Sağlık hizmetlerinden bahsedelim. Minnesota dünyanın en ünlü Mayo Clinic gibi sağlık tesislerine ev sahipliği yapar ve sağlık kalitesi, erişebilirliği, hasta memnuniyeti bakımından sürekli olarak yüksek sıralarda yer alır Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Bu yaşamınız için burada gerçekten çok önemli bir sebep. Yüksek yaşam kalitesi altında İkinci konu başlığımız ise güvenlik. Minnesota'nın suç oranları genellikle ulusal ortalamanın altında. Özellikle banliyö ve kırsal bölgelerde. Bu da onun aileler ve bireyler için güvenli olduğu anlamına geliyor. Minnesota'da çok fazla böyle diğer eyaletlerdeki gibi suçlar duymuyorsunuz. Haberlerde pek görmezsiniz. Yüksek yaşam kalitesi altında üçüncü konu başlığım ise çevre ve temizlik. Gerçekten burası için çok önemli ve çok artı olan bir şey. Devlet çevre sürdürülebilirliğine çok önem veriyor ve kamusal alanları da gerçekten çok iyi koruyor. Temiz hava, su kalitesi çevresel düzenlemelerle sağlanıyor. Burada mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir göl vardır, gölün etrafına evler yaparsınız, satarsınız. Burada göl varsa gölün etrafına yürüyüş yeri yapıyorlar, yol yapıyorlar, evleri onların diğer arkasına kuruyorlar. Bu da insanlara verilen önemi bence gösteriyor. Çok güzel bir şey. İkinci olumlu yönü ise muhteşem doğa ve dış aktiviteleri. Bunu da 3 konu başlığı altında inceliyoruz. Birincisi göller ve rekreasyon. Bildiğiniz gibi Minnesota'da 10.000'den fazla göl var. Burası tam bir göller şehri. Yazın teknecilik ve balıkçılık gibi sporlarından kışın buz balıkçılığı ve kar motosikletleri gibi sporlara kadar birçok aktiviteyi sizlere sunuyor. Eğer kış aktivitelerini seven bir insansanız burası gerçekten tam size göre. İkinci konu başlığımız ise eyalet ve ulusal parklar. Minnesota'daki parklar doğa tutkunları için gerçekten vazgeçilmez bir seçenek. Mississippi Nehri burayı ayrı bir güzellik katıyor. Zaten başlangıç noktası da gördüğünüz gibi burası. Mutlaka gelip burada Mississippi Nehri'nin tadını çıkarmanızı, o güzel manzarayı görmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü olumlu yönü ise bence bu güzel bir olumlu yönü mevsimler. Minnesota'da 4 mevsim de belirgin şekilde yaşanıyor. Özellikle sonbahar, o güzel sonbahar renkleriyle turuncu, kırmızı, o yaprakların öyle bir dökülüyor ki böyle çok güzel bir manzara oluyor şehirde. Görme fırsatım oldu. Yaprak dökümüyle kuzey bölgelerinden oldukça buraya turist çekiyor. Üçüncü konu başlığı ise çok önemli. Güçlü ekonomisi, çeşitlendirilmiş iş piyasaları. Minnesota'nın sağlık, tarım, teknoloji, finans, imalat gibi ana sektörlerde güçlü bir ekonomisi vardır. Gerçekten burası çalışkan bir eyalet. Amerika'nın çalışan ve üreten eyaletlerinden bir tanesi. Bu çeşitlilik ekonomik istikrar ve doğal olarak da insanlara iş fırsatı sunuyor. Gerçekten çok ama çok önemli bir artı sizin bir eyalette yaşamanız için. Fortune 500 şirketlerinin merkezleri arkadaşlar. Target, 3M, General Mills, Best Buy ve United Health Group gibi şirketlerin headquarter'ları yani merkezleri, ana üsleri Minnesota'dadır. Bu da kariyer fırsatları sunuyor ve ekonomik büyümeye gerçekten katkıda bulunuyor. Eğer Amerika'ya geldiyseniz ya da araştırma yapma fırsatınız olduysa Target, Best Buy bunlar gerçekten Amerika'nın her eyaletinde, her mahallesinde olan mağazalar. Çok büyük markalar. United Healthcare'da biliyorsunuz zaten. Ana merkezleri burada olması ve hepsinin burada olması gerçekten bence buranın ekonomisi için büyük bir katkı. Düşük işsizlik oranı. Minnesota'da işsizlik oranı genellikle ulusal ortalamanın altındadır. Bu da güçlü bir iş piyasası ve ekonomik dayanıklılığa işaret eder. O yüzden burada istikrarlı ve düzenli bir yaşam kurabilirsiniz.
Dördüncü olumlu yönü ise mükemmel eğitim sistemi. Bunu da 3 konu başlığı altında inceliyoruz. Birincisi K12 devlet okulları. Minnesota'nın devlet okulları ABD'nin en iyi okulları arasında yer alıyor. Yüksek mezuniyet oranı ve iyi finanse edilen okul sistemlerine vardır. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Minnesota Amerika'nın eğitim düzeyi en yüksek eyaleti. Bunu da göz ardı etmeyin. Yaşam kalitenizi, yaşam standartlarınızı oluştururken seçeceğiniz eyalette bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. İkinci alt başlığı ise yüksek öğrenim. Minnesota Üniversitesi, Macalester Üniversitesi, Charlton Üniversitesi, St. Olaf College gibi saygın üniversiteleri eyalet bünyesinde barındırıyor. Bu da gerçekten güzel ve kaliteli bir eğitim için aradığınız yer olabilir. Üçüncü alt başlık ise araştırmaya odaklanma. Minnesota Üniversitesi ve Mayo Clinic özellikle tıp ve sağlık bilimlerinde araştırma yaparak, güzel ve kaliteli araştırmalar yaparak bu alandaki profesyonelleri buraya oldukça çekmektedir. Bunu da bahsetmek istedim çünkü bence burası buranın en önemli olumlu yönlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Beşincisi kültürel çeşitlilik ve sanat sahnesi. Bunu da 3 konu başlığı altında inceleyeceğiz. Sanat ve tiyatro, Minnesota başta olmak üzere Twin Cities, Guthrie Tiyatrosu ve Minneapolis sanat endüstrisi gibi sanat mekanlarıyla da tanınır gerçekten burası. İkinci alt başlığımız ise kültürel festivaller. Minnesota Eyalet Fuarı ve bildiğiniz gibi buradaki nüfus yoğunluğundan dolayı Somali Bağımsızlık Günü gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak artan kültürel çeşitliliğe de oldukça katkı sağlar. Üçüncü alt konu başlığımız ise müzik ve gece hayatı. Minneapolis, Prince'in memleketi olarak bilinir. Burası gerçekten Prince'in yaşadığı ve evinde görme fırsatınızın olacağı yer. Şehirde rock, caz ve hip hop gibi farklı türlerde müzik mekanları da bulunur. Olumlu son yönü ise dost canlısı ve topluluk odaklı insanlardır. Minnesotalılar yardımseverlikleriyle tanınır. Bu da yeni gelenler ve ziyaretçiler için oldukça hoş bir atmosfer yaratır. Bu bence bir yere taşınacaksanız ihtiyacınız olan en önemli şeylerden bir tanesi. Misafirperverlik ve hoşgörü hepimizin ihtiyacı olan, olmazsa olmazımız gereken bir durum. Topluluk etkinlikleri, küçük kasaba ve mahallelerde yerel festivaller, fuarlar ve çiftçi pazarları düzenlenir. Bu da insanlarda bir topluluk duygusu oluşturur. Bir yere bağlılığınızı ve aidiyetinizi oluşturma açısından bence en hızlı adaptasyon süreci diyebilirim. Gönüllülük ruhu, Minnesota gönüllülük oranında gerçekten Amerika'da yüksek sırada yer alır. Birçok sakin toplumsal hizmet ve hayır işlerinde aktif olarak burada görev alıyor. Şimdi biraz Minnesota'da yaşamanın eksilerinden bahsedelim. Çünkü burada hayat gerçekten güzel fakat yaşamanın zorlukları da var. Birincisi tahmin edebileceğiniz gibi ve üzerindeki kıyafetten anladığınız kadarıyla sert kışlar. 3 konu başlığı altında inceliyoruz. Soğuk sıcaklar. Minnesota'nın kışları yoğun ve uzun geçer. Sıcaklıklar uzun süre sıfırın altında kalır. Özellikle Kuzey Minnesota soğuk hava insanları zorlarken rüzgar da bu durumu gerçekten çok kötü hale getiriyor. Çünkü rüzgar bir kanal yaratıyor. Eğer oradaysanız gerçekten ve yüzünüz açıksa yüzünüz tamamen çatlıyor. Frozen bite'lar olabiliyor. Buna gerçekten dikkat edin. Şu anda bu videoyu içeride çekmemin sebebi de kameralarımın dışarıdaki soğuğa dayanamayacak olması. Dışarıda hava şu anda sabah 8 ve eksi 20 galiba hissedilen gerçekten soğuk şu anda dışarısı. Kar ve buz. Yoğun kar yağışı sıkça yaşanır ve bu da yolların buzlanmasına sebep olur. Bu konuda eğer buraya gelirseniz lütfen dikkat edin. Eğer usta şoför değilseniz buraya alışana kadar birisiyle sürün ya da tecrübe edeceğiniz bir imkan yaratın kendinize. Gerçekten bu konuda sizi uyarmak istedim. Kışın yollar düzenli olarak temizlenir gerçekten. Burada öyle bir sıkıntı yok. Çok tecrübeliler belediye anlamında ve araçların kışa da hazır olması gerekir. Üçüncüsü ise bunun günlük yaşama etkisi. Soğuk hava ulaşımı zorlaştırır, dış mekan aktivitelerini biraz kısıtlar ve ısınma maliyetlerini de bir tık arttırıyor. Kar küreme ekipmanlarına da yatırım yapmanız gerek.
İkinci olumsuz yönünden bahsediyorum. Fakat bir ülkeyi bence ayakta tutan en önemli şey ödediğiniz vergilerin devamlılığı ve ödediğiniz vergilerin düzeni. Fakat olumsuz yönlerinden bahsederken bu konuyu konuşmak istiyorum. Minnesota'nın yüksek vergi oranları. 3 konu başlığı altında inceleyeceğiz. Eyalet gelir vergisi. Minnesota %5,35 ile %9,85 arasında değişen en yüksek eyalet gelir vergisi oranlarından birine sahiptir. İkinci alt konu başlığım ise emlak vergileri. Banliyö ve şehirlerde gayrimenkul değerlerinin yüksek olması konut sahipliği maliyetini artıran emlak vergilerini de beraberinde getiriyor. Bu da bence önemli düşünmeniz gereken konulardan bir tanesi. Videolarımda hep bahsediyorum. Emlak vergisi. Evinizi alırken buna çok dikkat edin. Üçüncü alt konu başlığımız ise satış vergisi. Minnesota'daki satış vergisi oranı %6,875'tir ve yerel bölgelerde buna biraz da ekleme yapılabiliyor. Minnesota satış vergisinin yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Üçüncü olumsuz yönü ise bazı bölgelerde yüksek yaşam maliyeti. Aslında bu her yerde var. Fakat bunu 3 konu başlığı altında incelersek birincisi kentsel alanlardaki konut fiyatları. Kırsal Minnesota uygun fiyatlı konutlar sunarken Minneapolis ve St. Paul gibi şehirler kira ve ev fiyatlarında gerçekten oldukça artış yaşanabiliyor. Fark gerçekten çok büyük olabiliyor. İkinci alt konu başlığımız ise yüksek ısınma faaliyetleri. Sert kışlar nedeniyle bildiğiniz üzere videonun başında da söyledim. Isınma faturaları gerçekten çok ama çok yüksek olabilir. Bu da kış aylarında yaşam maliyetlerinizi yaza göre gerçekten oldukça fazla artırabiliyor. Üçüncüsü ise sağlık ve ulaşım maliyetleri. Sağlık hizmetleri kaliteli olsa da cepten yapılan harcamalar ve ulaşım maliyetleri özellikle aileler için gerçekten çok yüksek miktarda bir ek maliyet oluşturuyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü olumsuz yönü yaz aylarında sivrisinek sorunu. Minnesota'da çok sayıda göller ve sulak alanlar bulunuyor. Söylemiştim, burası göller şehri. Sivrisinekler için çok ideal bir ortam oluşturuyor. Yaz akşamları açık cam bırakırsanız evinizden içeri girecek sineklere hazırlıklı olun. Sivrisinekler kamp yapma, yürüyüş yapma ve barbekü gibi etkinlikleri biraz zorlaştırabiliyor. Birçok kovucu böcek spreyler ve ağlar kullanarak bunun için önlemler alıyor. Sizin de bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Beşinci olumsuz yönü sınırlı toplu taşıma seçenekleri. 3 konu başlığı altında inceleyeceğiz. Twin Cities sınırlamaları, yani ikiz şehir sınırlamaları. Minnesota ve St. Paul bildiğiniz gibi Twin Cities ikiz şehir. Bir toplu taşıma sistemi olsa da diğer büyük metropoller kadar çok gelişmiş değildir. Bu da sizin ulaşımınızı bazen kısıtlamaya gidebiliyor, sınırlayabiliyor. Kırsal bölgelerde araç gerekliliği. Bunu hep Texas'ta bahsediyordum. Çok araç odaklı bir şehir. Şehir merkezi bile çok araç odaklı bir şehir. Fakat burada kırsal bölgelerde araç gerekiyor. Twin Cities'de toplu taşıma seçenekleri sınırlıdır. Bu nedenle kırsal ve banliyö bölgelerinde yaşayan kişiler araçlara bağımlı gerçekten olmak zorunda. Vazgeçilmez sorun. Nereye giderseniz gidin bundan kurtulamıyorsunuz. Yoğun trafik, kar yağışı ve koşulları sürüşü zorlaştırabiliyor burada, bu anlamda. Ve işe gidip gelme sürelerinizde biraz uzama olabiliyor. Eğer buraya taşınmayı düşünüyorsanız geçireceğiniz ilk kışta bu söylediğimi mutlaka dikkate alın. Erken çıkın, rahat rahat gidin, hız yapmayın. Hız felakettir. Altıncı olumsuz yönü aslında olumsuz yönlere koydum. Fakat bence güzel bir olumsuz yön. Bunu ilk defa söylüyorum videolarımda. Bu olumsuz yönü çok seviyorum. İş pazarındaki rekabet 3 konu başlığı altında inceliyoruz. Birincisi nitelikli sektörler. Çeşitli iş fırsatları olsa da büyük Fortune 500 şirketlerinin yoğunluğu özellikle Twin Cities'deki nitelikli pozisyonlarda gerçekten büyük rekabet yaratıyor. Bunu olumsuz yönünden bahsettim ama çalışmayı seven ve kafasına koyduğunu yapan bir insan olarak bence rekabet ortamdaki sadece başarıyı arttırır, kaliteyi arttırır, kendini sorgulamana ve daha iyisini yapmana sebep olur. O yüzden rekabeti severim.
İkinci, kırsal alanlarda sınırlı iş imkanları. Bu olumsuz bir yön. Şehir merkezleri dışında iş fırsatları daha sınırlı olabilir. Doğal aslında ve birçok kişi şehirde çalışmak için uzun mesafeler tüketmek zorunda kalabiliyor burada. Bu konuda iş ve yaşam alanınızı oluştururken dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mezunlar ve genç profesyoneller, saygın üniversitelerden mezunların çoğu özellikle teknoloji ve finans, sağlık alanlarında rekabetleri arttırabiliyor. Bu kesinlikle bence olumlu yönlerinden bir tanesi. Olumsuz olumlu diyebilirim. Çok mezun veriyor. Evet. Herkes bir pozisyon istiyor. Evet. Aslında olumsuz bir yön. Fakat pozisyon için nitelikli eleman, kaliteli eleman ve bu işi yapacak bir eleman açısından bence güzel bir rekabet oluşturuyor diyebilirim. Evet arkadaşlar, yaşamanın artılarını ve eksilerini detaylı bir şekilde ele aldık. Gördüğünüz gibi eyaletin hem harika özellikleri var hem de zorlukları var. Her yerin olduğu gibi. Eğer doğayı seven, 4 mevsimi seven, yaşamak isteyen ve dost canlısı bir insansanız burası sizin için gerçekten doğru bir yer. Siz doğru bir yerdesiniz. Minnesota size hitap edebilir. Ancak soğuk kışları benim gibi sevmeyen bir insansanız ve bazı yüksek yaşam maliyetlerinden de hoşlanmıyorsanız buna hazırlıklı olun. Seçiminizi yaparken bunları gerçekten göze alın. Minnesota'ya gelip tekrar geri taşınmayı düşünmeyin. Bence eyaletlere taşınırken bu tarz videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Size yol haritası çizmese de o yolda güzel bir bakış açısı sunabiliyor. Bence her türlü bakış açınıza ihtiyacınız var. Her bilgiyi alın, izleyin ve tekrar sorgulayın. Başka videoları da izleyin. Cross-check yapın. Fakat mutlaka eyalet hakkında bilgi edinin. Minnesota çok güzel bir eyalet. Yeşil bir eyalet. Ben burayı çok seviyorum. Ama yaşamak, uzun süreli yaşamak benim kişiliğimde bir insan için çok mümkün değil. Ben Kanada'da da yaşadım söylediğim gibi. Soğuğu sevmiyorum. Uzun geçen soğukları sevmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yoksa burası gerçekten yaşamak için harika bir yer. Yüksek eğitim kalitesi ve Amerika'nın en yüksek eğitim düzeyine sahip oranı burada arkadaşlar. Yani çevrenizdeki herkes yüksek eğitim kalitesi görmüş, nazik, kibar insanlardan oluşacak buraya gelirseniz. Fakat eksilerini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basıp bir yorum yaparsanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Bu ve bu tarz videolar Minnesota'dan gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Karlı bir Minnesota sabahından herkese iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.